Arkadaşlar merhaba. Bu videoda akıllı olmayan beyaz eşyalarımızı nasıl akıllandıracağımızı öğreneceğiz. Her ne kadar evimizi akıllandırmak için çeşitli ışıklar, sensörler, röleler, kameralar alsak da evimizin demirbaşları olan geleneksel akıllı olmayan beyaz eşyaları akıllı beyaz eşyalar ile yenilemek diğer tüm akıllı cihazların toplamından daha fazla maliyetli bir iş. Üstelik piyasadaki akıllı beyaz eşyalar henüz tam anlamıyla olgunlaşmış bir ekosisteme sahip değiller. Ancak biz Home Assistant kullanıcıları olarak bu geleneksel akıllı olmayan çamaşır ve bulaşık makinelerimizi akıllı hale getireceğiz. Tabii ki bu tür cihazları uzaktan kontrol etmeyi beklemeyin. Çünkü kendi kendine doldurup boşaltan çamaşır ve bulaşık makineleri henüz mevcut değil ve bunlar üretilmedikçe uzaktan kontrol anlamsız kalıyor. Çünkü doldurduğumuz makineleri yanındayken zaten tuşuna basıyoruz. Peki bu aşamada biz ne yapacağız? Çamaşır ve bulaşık makinelerimizin programını başlattığımızda ve programı bittiğinde otomatik olarak bildirim alabileceğiz. Ayrıca bu makinelerin son çalışma süresi, toplam çalışma süresi, başlangıç ve bitiş saatleri gibi istatistikleri görebileceğiz. Tüm bunları yapmak için enerji ve güç izlemesi yapabilen bir akıllı priz kullanacağız. Ben bu videoda Tapo marka P115 model akıllı priz kullanacağım. Tapo'nun Home Assistant eklentisi bu konuda bize yardımcı olacak. Çünkü bu eklentide anlık güç tüketimini görebiliyor olacağız. Ayrıca Tapo markasının P110 modelini de kullanabilirsiniz. Yalnız siz alırken dikkat edin, Tapo markasının P100 ve P110 modelleri görünüş olarak birbirlerinin aynısı olacak. Ancak P100 modelinde enerji izlemesi yok. O yüzden Tapo markasını tercih ederseniz P115 ve P110 model aldığınıza dikkat edin. Piyasada farklı markaların enerji izlemeli akıllı prizleri de mevcut. Bunları alırken Home Assistant uyumlu bir eklentisinin olup olmadığını araştırıp öyle almanızı tavsiye ediyorum. Shelly marka akıllı prizler de uyumlu bu arada. Ve son bir sürpriz olarak çamaşır ve bulaşık makineleri için özel hazırladığım dashboard animasyonlarını da sizle paylaşıyor olacağım. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan anlatıma geçelim. Öncelikle akıllı prizlerimizin kurulumu ile başlayacağız. Ben Tapo marka bir akıllı priz kullandığım için telefonuma Tapo'nun uygulamasını yükledim ve bu uygulamaya girerek akıllı prizimizin kurulumuna başlayalım. Çamaşır ve bulaşık makinelerini göstereceğim için iki priz aldım. Çamaşır makinesi prizimi daha önce kurmuştum. Şimdi sizinle bulaşık makinesi prizimizi beraber kuralım. Bunun için uygulamaya girdikten sonra sağ üst tarafta bulunan artıya tıklıyoruz. Buradan cihaz ekleye basıyoruz ve açılan menüden prizlere tıklıyoruz. Daha sonrasında açılan menüden aldığımız modeli bulup buna tıklıyoruz. Ve bizden prizin üstündeki ledin pembe ve mavi yanıp söndüğünü kontrol etmemizi istiyor. Ve bizden prizin Wi-Fi ağına bağlanmamızı istiyor. Bunun için telefonumuzun Wi-Fi ayarlarına giriyoruz. Ve buradan prizimizi seçiyoruz. Daha sonrasında prizin Wi-Fi ağına bağlanıyor. Ve burada bizden kendi evimizdeki 2.4 GHz modem ağına bağlanmamız için bir parola istiyor. Buradan modemimizi seçiyoruz ve şifremizi giriyoruz. Daha sonrasında bu bilginin doğru olup olmadığını soruyor ve doğruysa ilerleye basıyoruz. Ve prizimiz evimizdeki modeme bağlanıyor ve eşleşiyor. Daha sonrasında prizimize bir isim vermemizi istiyor. Ben buraya bulaşık makinesi yazıyorum. Çamaşır makinemi daha önce kurmuştum. Buradan bir alan seçmemizi istiyor. Burayı atlayabilirsiniz. Ben mutfağı seçiyorum. Buradan bir ikon seçmemizi istiyor. Şu ikon daha uygun olacaktır. Ve eğer bir yazılım varsa bunu kontrol etmemizi istiyor. Ben daha önce güncellemiştim. Onun için bu adımı hızlı geçiyoruz. Ve yazılım güncellemelerinin hangi saat yapılmasını istiyorsak o saatleri giriyoruz. Ve kurulumumuz bitmiş oluyor. Prizlerimizin kurulumunu telefon uygulamasında tamamladıktan sonra Home Assistant'a geliyoruz. Burada Tapo entegrasyonunu kurmamız gerekiyor. Bunun için Hex kütüphanesine ihtiyacımız var. Hex'e geliyoruz. Entegrasyonlar bölümünden Explorer Download'a geliyoruz. Ve buraya Tapo yazdığımızda Tapo Controller çıkacaktır. Tapo Controller'a tıklıyoruz ve yükle diyoruz. Yükleme işlemimiz bitti. Ayrıca buradan da Tapo entegrasyonunun desteklediği cihazları görebilirsiniz. Buradan geri geliyoruz ve bizden yeniden başlatma istiyor. Home Assistant'ımızı yeniden başlatıyoruz. Home Assistant'ımız yeniden başladı. Tapo'nun entegrasyonu kurmaya devam etmek için ayarlar, cihazlar ve hizmetler ve entegrasyon ekle bölümünden buraya Tapo yazıyoruz. TP-Link Tapo olana tıklıyoruz ve burada bizden 3 adet bilgi istiyor. Buraya kurduğumuz Tapo prizlerden bir tanesinin IP adresini girmemiz gerekiyor. Bunun için Tapo uygulamamıza geliyoruz. Buradan herhangi bir makineyi seçiyoruz ve sağ üstte bulunan altıgene tıklıyoruz. Ve daha sonrasında cihaz bilgisine tıkladıktan sonra burada IP adresimiz gözükecektir.
Burada yazan IP adresini buraya giriyoruz. Ve daha sonrasında Tapo uygulamasına girdiğimiz kullanıcı adı ve şifremizi buraya giriyoruz. Daha sonrasında gönder diyerek kuruluma başlıyoruz. Ve bitir diyoruz. Daha sonrasında Tapo uygulamasında kurulumu yaptığınız diğer priz de zaten burada çıkacaktır. Buradan direkt yapılandır deyip tekrar kullanıcı adı şifremizi giriyoruz ve gönder diyoruz. Bitir dedikten sonra buradan TP-Link Tapo başlığına geliyoruz ve buradan cihazlarımızı artık görebiliyoruz. Buradan baktığımız zaman bulaşık makinemizin prizini açıp kapatabiliyoruz. Buradan anlık gücü görüyoruz, aylık enerjiyi görüyoruz, aylık çalışma süresini görebiliyoruz. Şimdi otomasyon kurmadan önce bu makinelerin istatistiklerini görebileceğimiz bazı sensörler kurmamız gerekiyor. Bunun için önce her makineye ayrı 4'er adet yardımcı oluşturacağız. Bu yardımcıları oluşturmak için ayarlar, cihazlar ve hizmetler ve yardımcılar bölümüne geliyoruz. Buradan yardımcı oluştura tıklıyoruz. Önce çamaşır makinesi için 4 adet yardımcı oluşturacağım. Bunlardan birincisi için açılır'a tıklıyorum. Buraya çamaşır makine durumu yazıyorum. Size daha sonra vereceğim kodlarda bir değişiklik yapmak istemiyorsanız, direkt kopyala yapıştır yapmak istiyorsanız benim burada yazdığım şekilde yazmanız gerekiyor. Buna dikkat edin. Eğer burada bir değişik harf yazarsanız onu kodda da değiştirmeniz gerekiyor. Buradaki simgenin bir önemi yok. Ben görsel olsun diye bir simge seçiyorum. Ve seçenek ekle bölümüne çalışıyor yazmanız gerekiyor. Ve daha sonra bir tane daha seçenek ekliyorum. Buraya da kapalı yazmanız gerekiyor. Ve burayı oluştur diyerek bitiriyoruz. İkinci yardımcımız için buradan numarayı seçiyoruz. Ve buraya çamaşır makinesi toplam çalışma süresi yazıyoruz. Buradan da bir simge belirleyeyim. Burada maksimum değer kısmına istediğiniz kadar 0 girebilirsiniz. Yani 1 ile başlaması gerekiyor. Buradan kaydırıcı ve giriş alanından giriş alanını seçiyoruz. Kaydırıcı da seçebilirsiniz ancak daha sonra bir düzenleme yapmak isterseniz kaydırıcı zor olacaktır. Ölçü birimini boş da bırakabilirsiniz. Ben buraya dakika yazıyorum ve oluştur diyorum. Daha sonra üçüncü yardımcımız için tarih ve saati seçiyoruz ve buraya çamaşır makinesi başlama zamanı yazıyorum. Ve buradan tarih ve zamanı seçmeniz gerekiyor ve oluştur diyorum. Daha sonrasında dördüncü yardımcımız yine tekrar tarih ve zamanı seçiyoruz. Ve buraya çamaşır makinesi bitiş zamanı yazıyoruz. Buradan tekrar tarih ve zamanı tıklayıp oluştur diyoruz. Bu şekilde çamaşır makinemiz için 4 adet yardımcı oluşturduk. Şimdi bunların bulaşık makinesi versiyonunu da aynı şekilde oluşturmamız gerekiyor. Yine aynılarının sadece çamaşır makinesi değil de bulaşık makinesi olan versiyonunu yapacağız. Yani çamaşır makine değil de bulaşık makine yazacak. Çamaşır makinesi değil de bulaşık makinesi yazacak. Ben hızlıca oluşturup tekrar geliyorum. Evet, bu şekilde bulaşık makinamız için de 4 adet yardımcı oluşturduk. Şimdi Configuration YAML dosyamıza bir kod eklememiz gerekiyor. Bunun için file editor'a ihtiyacımız var. File editor'a geliyoruz ve buradan klasörden Configuration YAML'a geliyoruz. Ve buradan sensör başlığımızı buluyoruz. Eğer sizde yoksa sensör 2 nokta üst üste bırakarak bir başlık oluşturabilirsiniz. Daha sonrasında bunun alt satırına geliyorum ve aşağıda açıklamalar kısmında vereceğim çamaşır makinesi Configuration YAML kodumu buraya yapıştırıyorum. Daha sonrasında bir satır daha aşağı geliyorum ve buraya bulaşık makinem için olan kodu yazıyorum. Yine aynısı, sadece isimleri farklı. Burada bulaşık yazıyor, orada çamaşır yazıyor. Bu şekilde kodlarımızı yapıştırdıktan sonra burayı kaydediyoruz ve Home asistanımızı yeniden başlatıyoruz. Evet, Home asistanımız yeniden başladı. Az önce eklediğimiz sensörleri bir kontrol edelim. Bunun için ayarlar, cihazlar ve hizmetler ve varlıklar bölümünden buraya çamaşır yazarsak, buradan aylık çalışma sayısı gözükecektir zaten. Aşağıda son çalışma süresi ve toplam çalışma süresi burada gördüğünüz gibi artık çıkıyor. Bunları bir dashboard'umuza ekleyelim. Bunun için dashboard'uma geliyorum ve buradan yeni bir sayfa oluşturuyorum. Ben sadece simge çıkmasını istediğim için önce çamaşır makinem için bir sayfa oluşturuyorum
Buradan ben deneyseli seçeceğim. Son gelen güncellemeler arasında sürükle bırak özelliği bu bölümler deneysel bölümünde aktif oluyor. Buradan tekrar kaydet diyorum. Ve bir de bulaşık makinem için bir sayfa oluşturayım. Evet, çamaşır ve bulaşık makinem için sayfaları oluşturdum. Çamaşır makinem için buraya varlıklar kartını seçerek çamaşır makinesi son çalışma süresini seçeceğim. Daha sonra çamaşır makinesi toplam çalışma süresinden sensör olanı seçiyorum. Ve aşağıya çamaşır makinesi aylık çalışma sayısını seçiyorum. Bu şekilde 3 istatistikli kartımızı oluşturmuş olduk. Bunu bulaşık makinesi için de yapayım hızlıca. Evet, bulaşık makinem için de oluşturdum bu kartı. Şimdilik buraya bitti diyorum. Buraya animasyon eklemek için tekrar geri döneceğiz. Ancak önce bir otomasyonumuzu da kuralım. Otomasyonu kurmak için tekrar ayarlar, otomasyon ve otomasyon oluştura tıklıyorum. Şimdi her makine için 2 otomasyon kuracağım. Önce çamaşır makinemle başlayacağım. Çamaşır makinemin başlama otomasyonu olacak bu. Tetikleyici ekle diyorum. Buradan cihazı seçiyorum. Ve cihazdan çamaşır makinesi cihazımı seçiyorum. Yani akıllı prizimi seçiyorum. Buradan güç değişiklikleri bölümünü seçiyorum ve üzerinde kısmına ben 1 giriyorum. Sizde bu değer farklı olabilir. Bunun için çamaşır makinenizi herhangi bir program başlatmadan sadece çalışır duruma getirin. Burada anlık enerji tüketimine telefonunuzdan bakın. Buradaki değer genelde 1 wattın altında olacaktır. Bu 1 wattı temsil ediyor ve alt kısımdan saniye kısmına da 10 saniye giriyorum. Bu da şunu temsil ediyor. Çamaşır makinemiz 10 saniye boyunca 1 wattın üzerine çıkarsa ve daha sonrasında koşul ekleyeceğiz ve o koşulda karşılıyorsa bu otomasyon çalışsın şeklinde olacak. Yani çamaşır makinemiz başlama otomasyonu çalışacak. Burada işlemimiz bitti. Koşul ekle bölümüne geliyoruz. Buradan varlık, durum ve varlık kısmına çamaşır makine durumunu seçiyoruz. Buradan durumu kapalı olarak seçiyorum. Yani çamaşır makine durumum öncesinde kapalı ise ve 10 saniye boyunca 1 wattın üzerine çıktıysa bu otomasyon çalışacaktır. İşlem ekle bölümünde sırasıyla önce girdi yazıyoruz. Buradan girdi seçinizi seçiyoruz. Buradan varlık seçiyoruz ve çamaşır makine durumunu seçiyoruz. Ve buraya çalışıyor yazıyoruz. Bu çamaşır makinesi yardımcımızı oluştururken oluşturduğumuz çalışıyorla aynı şekilde yazmamız gerekiyor. Ve bunu kapatıyorum. Tekrar işlem ekleye giriyorum. Buraya giriş yazdığımızda giriş tarih saat ayarlaya tıklıyoruz. Ve buradan varlığı seç. Çamaşır makinesi başlama zamanını seçiyoruz. Ve tarih ve saatin yanındaki işareti tıklıyoruz ve buraya 2 parantez yazdıktan sonra YAML düzenleme moduna geçecektir. Burada buraya tıklıyoruz ve bir boşluk bırakıp now yazıyoruz ve 2 parantez, bir boşluk, 2 parantez kapat şeklinde olacak. Yalnız bu parantezler farklı. Bunu açıklamalar kısmında da yazıyor olacağım zaten. Ve çamaşır makinesi başlama otomasyonumuz bu şekilde. Daha sonrasında buraya işlem ekle diyerek bildirimlerden telefonunuza bir bildirim oluşturabilirsiniz. Buraya yıkama başladı şeklinde bir bildirim gönderecek veya evinizdeki bir hoparlörden çamaşır makinesi yıkama başladı şeklinde bir ses gönderebilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış ve bu otomasyonu kaydediyorum. Bunun adı çamaşır makinesi başladı olacak. Ve daha sonrasında bir otomasyon daha oluşturuyorum. Tetikleyici ekle bölümünden tekrar cihaz ve çamaşır makinemi seçiyorum. Ve tekrar güç değişikliklerini seçiyorum. Ve burada altında bölümüne geliyorum. Burada çamaşır makinenizi bir kez test etmeniz gerekiyor. Çamaşır makineleri bazen programın ortasında su salınımı için belli bir süre duruyor. Bu sürenin ne kadar olduğunu ve o süre boyunca kaç watt harcadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Benim çamaşır makinem program durana kadar kesinlikle 3 wattın altına düşmüyor. Onun için ben buraya 3 yazıyorum. Ve yıkama bittikten sonra 3 wattın altına düşüyor. Buraya da 1 dakika giriyorum. Burada şunu temsil ediyor. Çamaşır makinem 1 dakika boyunca 3 wattın altında kalırsa bu otomasyon çalışsın şeklinde olacak. Yalnız buraya da bir koşul belirlememiz gerekiyor. Buradan tekrar koşul ekleye basıyorum. Varlık, durum ve çamaşır makine durumunu seçiyorum. Buradan da çalışıyor'a tıklıyorum. Yani çamaşır makinesi çalışıyorken 3 wattın altında 1 dakika boyunca kalırsa
bu otomasyon çalışsın şeklinde olacak. İşlem ekle bölümünde burada bir farklı işlem daha yapacağız. Tekrar işlem ekle, girdi seçin, varlık, çamaşır makine durumu ve buraya kapalı yazıyorum. Yani bu çamaşır makinesinin kapanma otomasyonu olduğu için buraya kapalı yazıyorum. Daha sonrasında işlem ekle bölümünden buraya giriş, tarih ve saati ayarlaya giriyorum. Varlığımı seçiyorum. Buradan çamaşır makinesi bitiş zamanı seçiyorum. Ve tekrar tarih ve saatin yanındaki tiki işaretleyip tekrar aynı şekilde iki parantez no bir boşluk iki parantez kapat şeklinde giriyorum. Daha sonrasında işlem ekle bölümüne giriyorum. Buraya numara yazıyorum. Buradan numara girişi ayarlayı seçiyorum. Ve burada hiçbir şey yapmadan buradan YAML düzenleye geliyorum. Ve burada açıklamalar kısmında vereceğim çamaşır makinesi toplam çalışma süresi kodunu buraya yapıştırıyorum. Ve bu şekilde otomasyonumuzu tamamlamış olduk. Bir de yıkama bittiğinde bir bildirim gönderelim. İşlem ekle, bildirimler, buraya yıkama tamamlandı yazıyorum. Ve başlığımda çamaşır makinesi olsun. Ve burayı da çamaşır makinesi bitti şeklinde kaydediyorum. Şimdi bunun aynılarını bulaşık makinesi içinde yapacağım. Ben oraya hızlıca geçeceğim. Evet, bulaşık makinesi içinde iki otomasyonumu hazırladım. Şimdi size videonun başında bahsettiğim sürpriz animasyonunu nasıl kuracağız onu göstereceğim. Bunun için tekrar Hex'e geliyoruz. Ve buradan Frontend bölümünden Explorer Download'a tıklıyoruz. Ve buraya Button kartı seçiyoruz. Buraya buton yazarsanız çıkacaktır. Ve bunu tıkladıktan sonra buraya Download diyoruz. Ve tekrar Download diyerek kuruyoruz. Ve Reload diyerek burayı bitiriyoruz. Bu button kartı incelemek için buradan aşağı kaydırabilirsiniz. Çok fazla seçenek var. Bununla yapabileceğiniz çok fazla şey var. Yalnız ben sizin için bir animasyon oluşturdum. Bunun için aşağıda açıklamalar kısmında vereceğim imaj dosyalarını Homastan'ın lokal dosyaları arasına yüklememiz gerekiyor. Bunun için isterseniz Samba kullanarak Homastan'ın lokal dosyalarından buradan config klasörüne geliyoruz. Ve buradan www klasörüne geliyoruz. Ve buraya size verdiğim imaj dosyalarını, PNG dosyalarını buraya yüklüyoruz. Eğer siz Samba kullanmıyorsanız buradan File Editor'e geliyorsunuz. Daha sonrasında üst tarafta bulunan klasöre tıklayıp aşağıdan www klasörünü seçip buradan Upload File'e tıklıyorsunuz ve tek tek PNG dosyalarını seçip yüklüyorsunuz. Az önce yüklediğimiz PNG dosyaları zaten burada da gözüküyor. Ve dosyalarımızı yükledikten sonra burayı kapatıyoruz. Ve tekrar dashboard'umuza geliyoruz. Dashboard'umuzda tekrar bir kart ekle diyoruz. Buradan bir bölüm oluşturacağım. Ve bu karttan manuel kartı seçiyoruz. Buraya manuel yazarsanız çıkacaktır. Manuel kartı seçtikten sonra burayı temizleyip yine aşağıda açıklamalar kısmında vereceğim animasyon kodunu buraya ekliyorsunuz. Ve burada animasyonumuz çıktı. Bu çamaşır makinesi olan versiyonu, bir de bunun bulaşık makinesi olan versiyonunu kopyalayıp yapıştıralım. Yine açıklamalar kısmında bulabilirsiniz bu kodu. Buraya tekrar manuel diyorum. Ve burada da bulaşık makinesi animasyonum var. Ve burayı kaydet deyip kapatıyorum. Şimdi bunları test edeceğim bir kart oluşturayım ben yanlarına. Hem size daha rahat anlatmış olurum. Evet, test kartlarımı da oluşturdum. Sizin bunu oluşturmanıza gerek yok. Ben sadece size göstermek amaçlı bu kartı ekledim. Şimdi bulaşık makinamızdan başlayalım. Bulaşık makinamız şu an çalışıyor durumunda. Bunu bir kapatalım. Evet, kapalıyken animasyonumuz bu şekilde. Kırmızı ışığımız yanıyor. Hatta buradaki düğme bile yukarıyı gösteriyor. Çalışıyor konumunda ise bu şekilde yeşil yanıyor. Düğmemiz sağa çevrilmiş oldu ve burada baloncuklar çıkmaya başladı. Şimdi bunu otomasyonla çalıştıralım. Tekrar kapalı konuma getiriyorum. Otomasyonumuzu çalıştırıyoruz. Evet, otomasyonumuz çalıştıktan sonra burada 0 dakikadır çalışıyor şeklinde gösterecektir. Bunun bir 1 dakika geçmesini bekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi 1 dakikadır çalışıyor şeklinde gözüküyor ve bulaşık makinemiz bittiğinde ise çalışan otomasyonda
Bu şekilde son 1 dakika çalıştı. En son 1 dakika çalıştı. Toplamda bu otomasyonu kurduktan sonra bu ay içerisinde 1 dakika çalıştı. Ve bulaşık makinesi bu ay içerisinde 7 kere çalışır konuma geldi. Ben burada çalıştır kapat şeklinde yaptığım zaman o gördüğünüz gibi yükseliyor. Bir de bunun çamaşır makinesi versiyonuna bakalım. Çamaşır makinamızda yine kapalı konumda bu şekilde gözükecek. Kırmızı ışığımız, düğmemiz yukarıda ve çamaşır makinemizin içi boş. Otomasyonumuzu çalıştıralım. Otomasyonumuz çalıştığında ise düğmemiz yine sağ tarafa geldi. Yeşil ışığımız yandı ve çamaşır makinemizin içi dönmeye başladı. Bu şekilde bir animasyon oluşturdum. Aynı şekilde burada çalışıyor ve kapalı şeklinde de yazıyor olacak. Yine bunu 1 dakika olarak bir bekleyelim. Evet, bu da 1 dakikadır çalışıyor şeklinde yazıyor ve bitiş otomasyonumuzu çalıştıralım. Evet, en son 1 dakika çalıştı. Toplamda bu ay ben burada denemeler yaptığım için buradaki sayı farklı olabilir. Ve toplam 12 kere çalıştı şeklinde istatistiklerimizi görebiliyoruz. Ve son olarak bu animasyonun kodlarını size göstereyim. İsterseniz bu animasyon size büyük geldiyse bunu küçültebilirsiniz. Ben bunun küçük versiyonlarını da ekleyip öyle göstereyim. Evet, bu şekilde 3 farklı boyuta indirgedim bunu. Aslında bunları siz de kendi dashboard'unuza göre boyutlandırabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Örneğin burada en büyük boy modunda burada önce çalışıyor kapak olanı değiştirmeniz gerekiyor. Burada %70 olarak en büyük boy. Bunu örneğin 50'ye düşürelim. Ve burada ne giriyorsanız bir üsttekinde onu girmeniz gerekiyor. Buraya da 50 yazıyorum. Ve bu şekilde küçülmüş oldu. Yalnız bu biraz sola kaydı. Onun için buradaki left bölümünü biraz değiştirelim. Biraz arttırmamız gerekiyor. 20 yetmedi, 25 yeterli. Burayı 25 yazdık, burayı da 25 yazmamız gerekiyor. Ve daha sonrasında bunu çalışır konuma getirelim. Gördüğünüz gibi ortadaki kaydı, hatta büyük kaldı. Bunun için ise çalışıyor PNG'yi değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da %37'den daha küçük yapmamız lazım. Bunu biz 30 girelim. Biraz yukarı kaydıralım bakalım. Biraz sağ kaydıralım. Burayı arttırırsak sağ kayacaktır. Bir tık daha yukarı alırsak. Evet, bu şekilde yapmış olduk. Bu buradaki açıklık kaldı. Bunu nasıl düzelteceğiz? Bunun için ise buradaki kodu değiştirmemiz gerekiyor. Buraya 0.9 yazarsak yeterli. 0.8 deneyelim. İç içe girdi. Buraya 0.9 yazarsak tam oldu. Yalnız bu yine kaydı. Gördüğünüz gibi bunu en başta değiştirirseniz sizin için daha iyi olur. Evet, şu an güzel ve bu şekilde kaydet deyip tekrar boyutlandırabilirsiniz. Ayrıca bir de şunu göstereyim. Burada tap action, hold action ve double action kodları girebilirsiniz. Bunun için button card sayfasına bakabilirsiniz. Hatta açalım orayı. Evet, burada görüyorsunuz tap action, hold action ve double action var. Bunlar ne işe yarıyor? Bu bir kere basma, bu uzun basma, bu da 2 kere basma. Eğer burada bir kere bastığınızda ne yapsın derseniz buraya örneğin navigation page diyerek şuradaki örneğin home sayfamızın adını alalım. Ve buraya yapıştıralım. Kaydet dedikten sonra burayı bitir diyorum ve bir kere bastıktan sonra gördüğünüz gibi sayfa değişmiş oluyor. İsterseniz siz burada uzun bastığınızda prizi kapat yapabilirsiniz. 2 kere tıkladığında prizi kapat şeklinde yapabilirsiniz. Buradan bunları nasıl kullanacağınıza bakabilirsiniz. Yalnız buradan tıklarsanız bu sayfaya gitmeyecektir. Onun için buradan ROM Rider'a tıklayın ve buradan Button Kart'a tıklayın. Ve buradan Tab Action Navigation bölümüne tıklarsanız burada size nasıl kullanacağınızı gösteriyor. Hatta buraya double yazarsanız bunu nasıl kullanılacağını bakabilirsiniz. Hangi aksiyonları yapabilirsiniz onları görebilirsiniz. İsterseniz servis çağırın, isterseniz navigation page demin yaptığımız gibi farklı bir sayfaya geçebilirsiniz. Ya da buradan bir action diyerek call service diyebilirsiniz. Başka bir servis çağırabilirsiniz. Örneğin az önce söylediğim gibi makinenin prizini çift tıklayarak kapatabilirsiniz ya da uzun tıklayarak kapatabilirsiniz. Ya da burada benim gibi more info diyerek mesela uzun basınca more info demişim. Daha sonrasında buraya kaydet deyip buraya bitir diyoruz. Buraya uzun basarsam da
Bu şekilde mor info çıkıyor ve bu videoyu güzel bir dashboardla bitirelim. Evet, bu şekilde akıllı olmayan çamaşır ve bulaşık makinelerimizi hem akıllandırmış olduk hem de Home Asistan'ı dashboard'una animasyonlu olarak eklemiş olduk. Dilerseniz çamaşır makinenizin kapağına bir kapı pencere sensörü takıp açık kapalı olarak da buraya bir sensör olarak ekleyebilirsiniz. Ya da buraya buzdolabınızı eklemek istiyorsanız da buzdolabın kapağına da yine aynı şekilde kapı pencere sensörü takabilirsiniz. Bu tür eski cihazlarımızı da bir nevi akıllandırmış olduk. Eğer sizin de farklı önerileriniz olursa bunu bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu animasyon için Photoshop'ta epey uğraştım. Bunun için bir beğeni yaparak ve abone olarak bana destek olabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.